Uyarı: görseller çok eski olduğu ve her bölüm bulunmadığı için söylediğim ile görsel bir olmayacaktır, kusura bakmayın. Çok eskiden, yaklaşık 15 yıl öncesine kadar Johnny böyle bir insan değildi. Daha naif, daha kibar, daha az kaslı, akıllı bir insandı. Saçlarında kuyruk olan, tipik ortalamada sürekli siyah tişört ve kot pantolon giyen, gözlük takan biriydi. Onu bu halinden bu haline gelmesinin nedeni lise zamanında yaşadığı bir olay yüzündendi. Özellikle ahlaki ve zihinsel açıdan değişimi insanlar açısından hiç takdir edilmedi. Özellikle 2000 öncesinin daha çok bileceği bu karakter bizler için idol olmasa da keyifli zamanlar geçirtmişti. Ancak Johnny'nin oldukça üzücü bir hikayesi vardı. Bu hale gelmesinin ve İnsanlar tarafından sevilmemesinin nedenleri videonun devamında sizlere sunacağım. Bu video Johnny Bravo'nun asıl hikayesi. Emeğimin karşılığı olarak videoyu beğenebilir, yorumlarda fikirlerinizi belirtebilir ve kanalıma hala abone değilsen abone olabilirsin. Katıl üyesi dostlarıma teşekkür eder, Discord sunucuma gelmediysen teoriler için gelmeyi unutma diyerek hemen videoya geçelim. Ben Masalcı Dede. Videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Bu Johnny'nin annesi. Bunny çok küçüklüğünden beri Johnny'ye karşı oldukça koruyucu ve boğucu olduğu gösterilmiştir. Ama aynı zamanda Johnny'nin annesine aşırı bağımlı olmasına ve çoğu şey hakkında oldukça cahil olmasına neden olan yine annesidir. Bunny'nin ihtimalinin dikkate değer bir örneği Johnny'nin bebekliğinden bu yana Johnny'yi yalnız ya da kreşte bırakması ve hatta bir keresinde Johnny bir poker oyununda kumar oynaması da dahildir. Annesinin ihmalkar oluşu Johnny'nin gelişiminde büyük önem arz ediyor. Ayrıca Johnny'nin babası yok. Bu durum psikolojik açıdan da aslında onun gelişiminde büyük bir etki yaratıyor. Babası hakkında hiçbir bilgi yok. Tahmini olarak küçüklüğü de terk etmiş olabilir. Johnny bebekken Bunny Bravo ona tavşan kıyafeti giydirdi. Bir keresinde ona bebek maması yerine bir dilim pişmiş jambon yedirdi ve programlarını izleyeceği zaman onu beşiğinde bıraktı. Bu oyuncakları canavar olarak hayal etmesine neden oldu ve Johnny'nin yetişkinliğinde hala daha karanlıktan korkmasına neden oldu. Bazı bölümlerde Johnny'nin kişiliğine ve kızlara olan ilgisinin bebekliğinden beri olduğu gösterilmiştir. Johnny'nin ilk öpücüğünü genç yaşta aldığını, ikilinin ikisinin de bebek olduğunu, ancak oyun arkadaşının onu çabucak tokat atmasına rağmen Johnny'nin romantizm ve reddetme çizgisini başlattığını ortaya koymuştur. Belirtilmemiş okul yıllarında Johnny kısaca sivilce ve kısaydı. Carl Johnny'ye zorbalık eder, öğle yemeğinin parasını isterdi çünkü ondan 3 hafta ya da daha büyüktü. Lise sırasında Johnny çok cılızdı. Okuldaki en güzel kıza Sandy'ye aşık oldu. Bir gün Johnny, Trent adında bir zorba tarafından bir çöp tenekesine atıldı. Sandy araya girdi ve Johnny'den özür dilemesini sağladı. Daha sonra Johnny'ye yardım etti ve ikisi birbiriyle tanıştı. Aynı İspanyolca sınıfında olduklarını fark eden Sandy, Johnny'ye çalışma teklifi etti. O gece Johnny, Sandy'den baloya gitmesini istedi. Sandy bunun üzerine de çok mutlu oldu. Johnny sürekli egzersiz yaptı. Sandy ile baloya gideceğini bilen Johnny, biraz daha çekici bir hale gelmesini gerektiğini anladı. Bir çizgi romandan esinlenen Johnny, Flex Big Arms adındaki egzersiz ekipmanını sipariş etti. Başlangıçta mücadele etti ancak sonunda o aletle beraber gelişmeye başladı. Kaslarını hızlı bir şekilde elde etmesini sağlamak için haftalarca egzersiz yaptıktan ve protein tozu içtikten sonra Johnny bugün olduğu gibi güçlü bir adam oldu. Balo gecesi Johnny, Sandy'nin boş görünen evine geldi. Evde kimse yoktu. Johnny ertesi gün okulda onunla konuşmak istedi ama onu bir daha görmedi. Yıllar sonra Sandy aslında ondan uzaklaştığını ve unutmuş olması gerektiğini söylediğini açıkladı. Ve ayrıca Sandy de o zamanlar evlenmişti. Tabi hızlı kas alması Sandy'den yediği darbe derken Johnny hiç iyi bir adam olmadı. Ahlaki değerlerden uzaklaştı. Her gördüğü kadını sarkıntılık etmeye başladı.
Bunun sebebi ise psikolojik açıdan birçok nedene dayanmasıydı. Videoların ileriki safhalarında zaten ne demek istediğimi anlayacaksınız. Johnny Bravo son derece aptal, kötü huylu ve düşüncesizdir. Bencil, sürekli aynaları kontrol eder ve kaslarını kadınların önünde gösterir. Johnny ayrıca naif ve hatalı bir şekilde tüm kadınların ilgisiz oldukları gerçeğini ifade etse de onu istediklerine inanmıştır. Bu nedenle Johnny tereddüt etmeden herhangi bir kadınla konuşma cesaretine sahiptir. Johnny'nin ayrıca kişisel alan duygusu da yoktur. Çünkü sık sık kadınlara koşar ve onlarla flört eder. Zaten bir ilişki içinde olan kadınlarla flört ediyor. Herhangi bir korkusu olmadan aldatmayı önererek daha da ileriye gidiyor. Johnny'nin sahip olduğu bir diğer özellik de aşırı kararlılıktır. Çünkü bir kızın kalbini kazanmak için birçok görevden, hayatı tehdit eden görevlerden geçecektir. Ancak bu çoğu zaman başarısızlıkla sonuçlanır. Bu başarısızlıklar Johnny'nin beceriksizliğinden ve iyi görünümlerin ve maço eylemlerin kişinin kalbini kazanmak için yeterli olduğunu olan inancından kaynaklanmaktadır. Buluşma konusundaki sığ görüşleri nedeniyle Johnny genellikle potansiyel kişilerde dırdır eden ev hanımı tipleri gibi davranır veya ihtiyaçlarını kendi lehine görmezden gelir. Kaslı boyuna rağmen karşılaştığı canlıların ve insanların çoğundan dayak yer. Bu vücudundaki toksinlerin ve diğer maddelerin yüksek düzeylerinden neden oluyor olabilir. Johnny'nin diyeti çoğunlukla abur cubur ve etten oluşur. Bu tür yiyeceklerde olan ilgisi muhtemelen annesi Bunny tarafından belirli öğünlerle beslenmesinden kaynaklanıyor olabilir. Johnny'nin çok zeki olmadığı, sağduyu ve genel bilgiden tamamen yoksun olduğunu öne sürülür. Ayrıca aptal sarışın klişesinin erkek temsili olarak da yorumlanır. Zeka seviyesi ve olgunlaşmamışlığı zaman zaman değişebilir. Bazen normalden daha aşırı şekilde tasvir edilir. Ayrıca çok saf ve şaka yapması da kolaydır. Çocukluğundan beri kemik kafalı olarak bilinir. Bir antropoloğa göre o bir maymundan daha çok aptaldır. Buna rağmen Johnny sık sık narin, dramatik bir şekilde konuşur ve zaman zaman büyük kelimeler kullanır. Genel olarak Johnny kendi çıkarları hakkında akademisyenlerden veya hemen hemen her şeyden daha bilgili gözükür. Johnny'nin özellikle kötü insan becerileri, sadakatsizlik ve çok az arkadaşı olmasına neden olan diğer çeşitli sorunları vardır. Johnny sinir bozucu birini bulduğunda duygularını gizlice önemsese de genellikle onlara kaba davranır. Örneğin Susie'yi özellikle üzdüğünde suçlu hisseder ve neden olduğu sorusunu düzeltmek ister. Kabul etmek istemese de onu ve Carl'ı arkadaşlarına en yakın şey olarak görür ve zaman zaman yardım için onlara güvenir. Ayrıca Carl Be Not Proud'da ölmekte olduğunu yanlış anladığında davranışlarından büyük pişmanlık duyar ve kısa bir süre içinde daha iyi bir arkadaş olacağına söz verir. Buna rağmen Johnny, Bunny ve Pops gibi ebeveyn figürleri olarak gördüğü insanlara açılabilmektedir. Johnny, macho, kötü çocuk yaşam tarzına, kendisine de aynısını yaptığında bebeklerle oynamak veya rol yapmak gibi çocukça davranışlar için başkalarını yargıladığı noktaya kadar değer verir. Johnny ayrıca Suzy veya Carl gibi kimsenin ikiyüzlülüğüne fark edemeyeceğini umarak genellikle halka açık yerlerde söz konusu faaliyetlerini gerçekleştirir. Bu gibi durumlarda sık sık kendini savunmaya çalışacak ya da hayali itibarını kurtarmak için bahaneler üretecektir. Bir bölümde canavarlar hakkında kabus gördükten sonra Johnny sorununun kökenini bulmak için Suzy'den bir terapi seansı alır. Çabucak en büyük güvensizliklerini komik bir şekilde ortaya çıkarmıştır. Suzy oyuncak bebekle konuşarak "Neden bu kadar korkuyorsun Johnny?" diye sorar. Johnny ise "Ben sevmekten korkuyorum. Bu yüzden insanlar yaklaşmaya çalıştıklarında onları uzaklaştırıyorum." diye bebekle konuşur. Suzy, bebekler bazen kendimiz söyleyemeyeceğimiz şeyleri söylememize yardımcı olur diyerek onu daha fazla konuşmak için teşvik eder. Pekala, tamam diyerek konuşmasına devam eder Johnny. Johnny yalnızdır ve samimiyetle ilgi sorunları vardır diyerek aslında psikolojik olarak altındaki yatanı söyler ve devamında "Sessiz ol,
ona bunu söyleme der. Bu güvensizlikler Johnny'nin buluşma konusundaki deneyimsizliği, yakın arkadaşlarını nasıl uzaklaştırdığı ve uzun vadede romantik bir ilişkiye girmekten nasıl kaçındığını ve özellikle de neden aldatma fikrine açık olduğunu bizleri dizi boyunca alttan kanıtlamışlardır. Oyuncak bebek aracılığıyla Johnny çocuksu doğası hakkında birazcık farkındalık gösterir. Baş parmağını gizlice emmekten ve yastığını öpmekten utanır. Bir kızmış gibi davranır. Herkesin kontrolün kendisinde olduğunu düşünmesini istediğini iddia eder, ancak geceleri canavarlar hakkında paniklediği için kendisini küçük bir bebek olarak görür. Genel olarak Johnny, ucube, meraklı veya başka bir şekilde garip olarak gördüğü insanlar gibi anlamadığı herhangi bir şeye karşı çok cahil veya yargılayıcı davranabilir. Tüm bu bilgiler ışığında aslında Johnny, psikolojik açıdan büyük travmaları olduğu, gelişim dönemindeki ihmalkarlıklar ve bilinçaltında bulunan eziklenme yüzünden biz bu zamana kadar büyük bir trajedi izlemiş bulunmaktayız. Umarım videodan bir şeyler anlamışsınızdır ve beğenmişsinizdir. Buraya kadar izlediysen kanalıma abone olarak ve videoyu beğenerek bana destek olabilirsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.